Bu video ne? İran'da depoyu fullemeye geldim çünkü Pakistan'da benzin 38 TL civarı ve burada turistler için ücretsiz benzin veriyorlar ve bizden hiç kimse para almadı. Günaydın. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pakistan rotası başlıyor. Yanımda böyle Ahmet ve Ekber abi var. Şu anda BAM'dan sesleniyoruz size. Ahmet İzmir'den yola çıktı ve o Nepal'e doğru gidiyor. Yolculuğumuzun bir kısmında aramıza katılma kararı almış. Şimdi ne yaptık? İran'da Şiraz'ı gezdik. Öncesinde İsfahan, Tahran, Tebriz. İran'da yaklaşık 20 gündür İran'da kalıyordum ve şimdi İran'dan çıkıyoruz ve Pakistan'a doğru sürüyoruz. Pakistan'la ilgili yaklaşık 3-5 gün boyunca bize eskortlar eşlik edecek. Eskortların eşlik etmesinin sebebi ise Afganistan bölgesinin tehlikeli olması ve Pakistan hükümetinin bizi koruma altına almasıymış. O yüzden birkaç gün zorlanacağımızı düşünüyorum. İnternet bulabiliriz ama durumlar böyle, yolda yaşayıp görelim. İyi seyirler dilerim. Bu Kirman bölgesinde turistlere benzin satmıyorlarmış. Bayağı sıkıntılıymış. O yüzden guest house'un sahibi bizim için benzin almaya götürecek bizi. Ben biraz stresliyim Pakistan'la ilgili. Biraz heyecanlıyım. Biraz korkuyorum. Şimdi Ekber abiyi takip edeceğiz galiba. Hop hop. Duramadım lan. Gidelim benzinimizi alalım bakalım. BAM'da güzel, bir sürü baksana palmiye ağacı falan var. Acaba niye benzin satmak yasak? İlginç. Bak nasıl kullanıyorlar ya. Ama Pakistan daha zor olacakmış sanırım. Vay, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Marketten bir şeyler aldık. Pakistan için şu an market alışverişine başladık. Çünkü Ketta'ya kadar bize polisler eşlik edecek. Aç kalacağız. Polisler eşlik ettiği için aç kalacağız. Çünkü market falan bulamayacağız. 6 şişe suyumuz var. Alışveriş yapanı tutukluyorlar. Devam. Elhamdülillah. Burada ama İslamik biralar var. 1 euro. Kaç tane 50 edeyim? Bisküt bir şey. Alırız. Çok prens. Bence alalım. Hangisi? Tok tutanlardan. Prens. Olur, Choco Prens. O da benzetiyor ama hiç alakası yok. Quality. Bitler. Patlıcan dur. Ne Ha şey? yok. Patlıcan. Et sandım. Ton balığı. Patlıcan. Kaju. Kaju soslu. Barbunya. Bunların hiçbirini yemeyeceğiz mi sence? Bence hiç bilmeyeceğiz. Hiç gerek olmayacak. Umarım. Rahmetten güzel sağ çıkan. Reklam yapma. Pakistan'da yeme içme sıkıntılı olduğu için. Evet, tabii bunlar hep duyduklarım. Yine ön yargılı yaklaşıyor da olabilirim. Ekmek, peynir aldık, konserve aldık. Yumurta aldık, yumurtaları şeye koyduk. Pet şişenin içerisine koyduk ki şey olsun diye. Yolda haşlarız diye. Pakistan'da çektiğimiz çilelere bak. Yumurta. Evet.
Bakın bu yöntemi dünya üzerinde yalnızca 3 kişi biliyor. Dur yavaş akmıyor. Sümük gibi bir şey. İğrençleşme. Ay bu çekiyor muydu ya? Kahvaltı yapıyorlar da. Ha, kendi kartını soktu. Otuz. Birazcık da dur sokma. Biraz da buna. Ne kadar kaç litre bu? O 10 da çok koymayalım, Zaydan da koyarız. Biraz daha koy. Tamam. İyi mi? İyi. 4 litre oldu galiba. Olsun. Değil mi şu anda atmıyor? He? Ne bileyim bilmiyorum ki. Şimdi sıçrıyor. Sıçratmayacaksın, işi orada. Sakin ol ya. Sen mi yapıyorsun tık tık? Şimdi para vereceğiz adama. Kaç vereceğiz? 2. Bence 50, bir tane 50 mi? Ekber. Teşekkürler. Sağ ol her şey için. Take care. Thank you so much. You're physically gone, but on my mind you'll have to. Thank you. Thank you. Thank you. 33 litre benzin aldık. 1 dolar verdik. İşin kötü şeyi şurada. İşin sıkıntısı şurada. Şu an litresine 38 TL vereceğiz Pakistan'da. hala onu kafaya takıyor. See, as long as you are within this area, if there is any help, don't hesitate. Call. Thank you. Thank you so much for everything. Thank you. Ahmet İzmir'den yola çıktı bir hafta 10 gün önce. Amacı Nepal'e gitmek onun. Ve Pakistan konusunda önceden konuştuk. Nepal'e gideceğini öğrenince birlikte geçelim mi dedik. Çünkü gerçekten bu yolda böyle destek önemli. Öyle, o da işte çalışıyor. Bir aylık izni var. Nepal'e kadar gidip Nepal'den ya motoru uçağa verecek, Türkiye'ye gönderecek ya da şu benzin bidonu bir tuhaf duruyor ya. Ya da orada bırakıp seneye şey yapacak. Devam edecek Moğolistan tarafına.
Dünyanın en sıcak çölü Lut Çölü'nü geçiyoruz Ahmet'le birlikte. Buradan Bam'dan Zahi'dan 330 kilometre civarında ve gördüğünüz gibi gerçekten çölde hiçbir şey yok. Yani mesela Moğolistan'da da çöl vardı ama orası tabii ki çok daha ıssızdı. Buradaki çok fazla araba var, yani daha akışkan bir araba var. İşte Pakistan'da sanırım tahmin ettiğim yol böyle, askerlerle geçeceğiz. Hatta Taftan'dan Quetta 1000 kilometre, tamam, oraya konvoyla gidiyoruz. Quetta'da bizi otele yerleştiriyorlar ve otelden sonra ise mesela atıyorum para değiştireceğiz, otelin dışarısına kadın erkek fark etmiyor, adım attığınız zaman dahi silahlı askerlerle çıkmak zorundasınız. Belucistan bölgesinde yaşayan Belücüler, Belucistan bölgesini geçene kadar. Bu Belucistan'da da Belücüler yaşıyor. Türkiye'de de Belücüler varmış. İşte İran'da da, Afganistan'da da. Biraz böyle ayrılıkçı tayfa olduğu için Pakistan hükümeti de biz bir sıkıntı yaşamayalım diye aslında bize eskort tanımlıyor. Bu ne, polis diyor. İran'da depoyu fullemeye geldim çünkü Pakistan'da benzin 38 TL civarı ve burada turistler için ücretsiz benzin veriyorlar ve bizden hiç kimse para almadı. Şöyle bir sıkıntımız var, birazcık fazla oyalandık. Sınır kapanmak üzere ve sınırda ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok. En kötü Zahidan'a geri döneriz dedik ama bakalım, bedava benzin aldık. Çünkü Pakistan'da 38 TL, yani 35 katı. Birazcık üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Burada fazla Beluçlar yaşıyor. Beluçlar da bir halk. Özellikle Pakistan bölgesinde bize eskort vermelerinin sebebi hem Afganistan'ı böyle 4-5 kilometre yakınlarda gezeceğiz ve yani kaçırılma, fidye isteme olayları yüksekmiş. O yüzden Pakistan halkı da buna engel olmak için bize eskort veriyor ve o Afganistan bölgesini geçene kadar eskortla ilerliyoruz. Ardından ayrılabiliyoruz. Yani tamamen halkı korumaya yönelik, turistleri korumaya yönelik müthiş bir olay. Eskortu da sabah erkenden geçirmek istedikleri için erkenden veriyorlar. Yani mesela şimdi sınırı geçeceğiz saat 2'de 3'te, bizi yola çıkarmıyorlar. Bir gece yatırıyorlar, ardından çıkarıyorlar. Aslında tehlikeli bir durum yok ama bir yandan tehlikeli. 2000-3000 kilometre.
Hi. How are you? Dünya turunun 5. ayında artık Pakistan'a geçmeye başladık. İran-Pakistan sınırı ile ilgili gerçekten çok korkuyordum. Hala üzerimde stres var. Sen biliyorsun ne kadar gerildiğimi, böyle huysuz emekli teyzeler gibiydim. Ama şöyle etrafta çevirsene çaktırmadan, bomboş ve hiç kimse yok. Burada da sınırda da kendi King of Taftan olarak tanıtan Hamid var. Hamid'in ofisi tamamen gezginlere ait ve buraya kocaman şeyler yapıştırmış, stickerlar yapıştırmış ve 5 dakikada işimizin tamamını sağ olsun halletti. Yani benim sticker'ım olmadığı için sticker yapıştıramasam da. Hamid, thank you so much. Welcome. Thank you. Hamid videoyu az önce zorla çektirdi ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hamid her şeyi hallediyor. Biz hiçbir şey yapmadık ve sırada hiç kimse yoktu. Şimdi Pakistan'a gireceğiz. Böyle bekliyoruz. Kimse yok yani, beklediğim Pakistan sınırı böyle değildi. Bir sürü insan bekliyordum. Hamid'in yardımları sayesinde 1 saat içinde Pakistan'a, İran'dan çıkış yaptık. Karneleri imzaladılar ve şu an hayırlısıyla Pakistan'a gireceğiz. Ha? Visa. Ne oldu? Niye? Ha, burası mı? Kapıya gitmeyeceğiz mi? Pasaportları oraya yakacağız. Bunu bırakmıyoruz. Bence... Ha, yok. Adam burası mı dedi? Evet, öyle bir yer dedi. Ha. Teşekkürler. Buradan sonra artık tüm özel Şu an karakoldayız Pakistan sınırında, çünkü Levilerle gitmemiz gerekiyor demiştim ya. Bize yemek hazırladılar, o kadar güzel ki. Değil mi Ahmet? Nasıl geçiyor? Gerçekten beklentilerin ötesinde. Çok. Burada fırtına çıktı. Toz bulutları. Şiraz bölümü geliyor. Burada kalıyoruz. Motorlarımız burada. She's a YouTuber. Yeah, but if you see, Picture. Oh, video no. Evet, sonunda karakola geldik. Şu an burada böyle bir yatak yaptım. Pakistan sınır geçişi genel anlamıyla çok iyiydi. Yani hiçbir şey yapmadık. Sınırda hiç kimse yoktu. O yüzden çok rahat geçtik gerçekten. Yani iyi de öldür hakkını yeme derler ya. Sadece işte 350 kilometre geldiğimiz için çok yorgunduk. Ve buradan sonra Afganistan sınırını geçene kadar bize Leviler eşlik edecek. Ve şu anda burada
2 tane Çinli var, bir tane de Alman var. Onlar arabalarla devam ediyorlar. Biz motorlarla devam edeceğiz. 25 tane checkpoint var. 45 tane de asker kontrolü varmış. Pasaportu ve vizeyi istediklerini söylediler. Yani beklentim burayla ilgili çok daha kötüydü. Yani daha kötü ne olabilir bilmiyorum. Ama yani şey değil, en azından güvendeyiz. Normalde misafirhane vardı burada. O sınır polisi bizi misafir etmek istedi. Ama ben kadın olduğum için bize izin vermediler. Dediler ki bu karakol sizin için çok daha güvenli olur. O yüzden bugünü karakolda Levilerle birlikte bitiriyorum. Çok fazla video almama içeride izin vermediler. Ama genel olarak çok çok iyi. Yani kimse bunu anlatmamış. Karnenin nasıl işleyeceğini, işte burada Levilerle nasıl ilerleyeceğimizi falan. Diğer bölümlerde zaten tamamını çekeceğim. Ama Türk olmanın çok büyük avantajını yaşıyorum. Türkiye'den geldiğim için her kapı açılıyor. Sınır geçişi yaklaşık biz 1'de sınırdaydık. 2'de İran'dan çıktık. İran'da Hamit diye bir arkadaş var. İnanılmaz yardımcı, bir sürü fotoğraf çekildik. Pakistan tarafına geçince de ilk önce şey yaptık. Pasaportlara damga vurdurduk. Vize almıştım. Vizeyi sordular. Vizenin fotokopisini verdim. Online vize. 25 dolara falan almıştım. 1 sene ama tek giriş hakkı var. İçerisinde de 3 ay kalabiliyorum. Oradan sonra çıktık. Gümrük işlemleri, o karne işlemi. Orada bir beyefendi vardı. İnanılmaz yardımcı oldu. Hatta bize akşam yemeği yapmışlar. Pilav, işte baharatlı birkaç tane bir et yemeği, bir de böyle bulgur gibi bir şeydi ama çok lezzetliydi. Sadece baharatlıydı ve dediler ki yavaş yavaş ye, şey olur, mideni bozar. 2-3 gündür midem zaten gerçekten çok kötü. Öyle, neyse. Oradan sonracığıma bir sonraki bölümde konvoylar eşliğinde, askerler eşliğinde 650 kilometre yol yapacağız. Ahmet olduğu için kendimi güvende ve rahat hissediyorum. Yani böyle bir karakolda kalıyoruz. Durumlar böyle. Leviler çok iyi, çok cana yakın. Ama sınırları bir kadın olarak en azından belirlemek gerekiyor. O zaman izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Pakistan'da, polis karakolunda Levilerle size iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler.